Size bu videomda Sultan II. Beyazıt hayatını anlatacağım. II. Beyazıt ayrıca bilinen adıyla Sultan Beyazid Veli, doğum tarihi 3 Aralık 1447, ölüm tarihi ise 26 Mayıs 1512'dir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmet Han, annesi Sitti Mügrime Hatun ya da Emine Gülbahar Valide Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim'in babasıdır. Tahta geçtiğinde 511.000 km² Asya'da, 1703.000 km² Avrupa'da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan imparatorluk toprakları ölümüne yaklaşık 2.375.000 km²'ydi. II. Beyazıt'ın doğum tarihi tarihçiler arasında tartışmaya yol açmaktadır. Güvenli bir Osmanlılar Bibliografi Ansiklopedisi doğum tarihinde bu tartışmayı karşılamak amacıyla bu tarihi Aralık 1447 Ocak 1448 olarak vermektedir. Bazı kaynaklar bu tarihi 3 Aralık 1447, diğerleri de 48 olarak vermektedirler. Doğum yeri bugün Yunanistan sınırları içerisinde olan, Osmanlılar zamanında ise Edirne'ye bağlı bir kaza merkezi olan Dimatoka Sarayı'nda dünyaya geldi. İstanbul'un fethinden sonra Şehzade Beyazıt 7 yaşlarındayken Hadim Ali Paşa danışmanlığında Amasya valisi olan Beyazıt burada o dönemin en ünlü alimlerinden dersler aldı ve padişah olacak şekilde yetiştirildi. O günlerde Amasya kenti bir eğitim ve kültür merkeziydi. Devrin meşhur alimlerinden dersler aldı. İslam ilimlerin pek çoğunu öğrendi. İslam ilmi alanında ders aldığı hocalardan birisi Şeyh Yafsi Hünkar Şeyhi olarak bilinen Bayrami Tarikat Şeyhi olan Muhyiddin Mehmedi İstikbali olmuştur. İslam'ı ilmin yanı sıra matematik ve felsefe tahsili de aldı. Ayrıca Şeyh Hamdullah'tan da hat dersleri aldı. Arapça ve Farsçanın yanı sıra Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini de öğrendi. Şehzade Beyazıt Sancak Beyi olarak 27 yıl Amasya'da oturdu. Bu görevdeyken 1473'te Otlukbelli Savaşı'nda sağ kol kumandanı olarak görev aldı. Ayrıca 1479'da İran'dan gelen tüccarların mallarını yağmalanması üzerine Şehzade Beyazıt'ın vali olarak gönderdiği kuvvetler Torul ve çevresini Osmanlı topraklarına kattı. Fakat genellikle Amasya Sarayı'nda mistik, yarı şairine bir yaşam sürdüğü bildiriliyor. Bu arada Afyon şehrine bağlantısı olduğu da söylenir. Fatih Sultan Mehmet'in 3 Mayıs 1480'de Gebze yakınlarında beklenmedik bir şekilde vefat etmesi üzerine Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, Beyazıt ve Bayezid'in kardeşi Cem Sultan'a ulaklar haberci gönderdi. Ancak Cem Sultan kendisine gönderilen haberci yolda Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından yakalanarak alıkonulduğu için babasının ölüm haberini geç öğrendi. Bu arada Beyazıt'ın tarafından tutan Yeniçeriler İstanbul'a isyan ederek Cem Sultan taraftarı Karamanlı Mehmet Paşa'yı 4 Mayıs 1481'de öldürdüler ve Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korktu babasına vekaleten tahta çıkardı. Babasının vefatını öğrenen ve devlet büyüklerinin acele başkente gelmesi hakkında gönderdikleri mektupları alan II. Beyazıt mahiyetinde 4.000 kişi olduğu halde Amasya'dan yola çıkıp 9 günde Üsküdar'a geldi. Ertesi gün oğlu Şehzade Kork'tan saltanatı resmen teslim aldı. 22 Mayıs 1481'de Osmanlı tahtına çıktı. II. Beyazıt'ın ilk olarak Kapıkullarına 3'er bin akçe cüzsüz bahşi dağıttı. Yeniçerileri ülfelerini 5 akçeye çıkarttığını bildirdi. Cem Sultan ağabeyi II. Beyazıt'ın padişahlığını kabul etmedi. Böylece Osmanlı Devleti II. Beyazıt ve Cem Sultan arasında uzun süren ve en sonunda Avrupa'nın içine karıştığı bir taht kavgasına sahne oldu. II. Beyazıt İstanbul'da tahta çıkmış olmasına rağmen Cem Sultan 4000 askeriyle İnegöl önlerinde Beyazıt'ın henüz hazır olmayan Ayaz Paşa idaresindeki ordusu ile savaştı. Bu savaşı kazanan Cem Sultan Bursa'da kendi adına hutbe okumak ve para bastırmak suretiyle hükümdarlığını ilan etti. Bursa'da 18 gün saltanat süren Cem Sultan civarındaki şehir ve kasabalarda hakimiyetini kabul ettirdi ve II. Beyazıt'ı imparatorluğu eşit olarak paylaşma teklifinde bulundu. Buna göre imparatorluğun Anadolu toprakları Cem Sultan'a verilecekti. Ancak devletin ikiye bölünmesi anlamına gelen bu teklif sadece Beyazıt tarafından değil tüm devlet ileri gelenleri tarafından dehşetle karşılandı. Osmanlı Devleti'nin bölünmesini kendi çıkarlarına uygun gören Avrupalılar ve Memluklular bu konuda Cem Sultan'ı desteklediler. 1481 Haziran'ında II. Beyazıt ordusuyla Yenişehir Ovası'nda yaptığı savaşta yenilen Cem Sultan önce Konya'ya çekildi. Konya'dan yeterince destek alamayan Cem Sultan Tarsus'a geçti. Daha sonra da Memlük Sultanı'nın aldığı davet üzerine Kahire'ye gitti. Kahire'de büyük ilgi gören Cem Sultan orada kaldığı süre içerisinde Mekke'ye giderek haç vazifesini yerine getirdi. Bu dönemde ağabeyi II. Beyazıt kendisine padişahlıktan vazgeçmiş halinde
1 milyon akçe vermeyi teklif etti. Ama Cem Sultan bu teklifi reddetti. Benzeri teklifler tekrar yapıldıysa da bunlar da sonuçsuz kaldı. Memlukluların ve eski Karaman beylerinin yardımıyla tekrar bir ordu toplayan Cem Sultan 27 Mayıs 1482'de Konya'yı kuşattı. Ancak Osmanlı ordusunun Konya'ya hareket etmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. İki taraf Akşehir'de karşılaştı. Savaşı kaybeden Cem Sultan Ankara'ya geçti. Ankara'da kaçışına devam eden Cem Sultan 1482 yazında 30 kadar adamıyla birlikte Rodos'a gitti. Cem Sultan 29 Temmuz 1482'de Rodos şövalyelerinin büyük üstadı Pierre Aubusson tarafından büyük bir törenle karşılandı. Cem Sultan amacı Rumeli'ye geçerek mücadelesini sürdürmekti. Ancak bundan sonra bir daha Hatay'dan vatanına dönmedi. Artık Cem Sultan için Avrupa maceraları bir esaretle başladı. Cem Sultan Rodos'a çıkmasından sonra Papa 8. Inokontius isteği üzerine Fransa'ya gönderildi. Bu gelişmeden sonra önceleri Osmanlı Devleti'nin bir iç meselesi olan taht mücadelesi böylelikle milletler arası bir mesele haline geldi. Bu olaydan çıkar sağlamak isteyen Papa 8. Inokontius Cem Sultan'a Hristiyan olması halinde onu Osmanlı Devleti'nin başına geçirebileceğini teklif ettiği söylenir. Osmanlı Devleti'ne karşı bir Haçlı seferi gerçekleştirmek isteyen Cem Sultan'ı kullanmayı düşünen Papa 1492'de öldü. Böylece Cem Sultan daha serbest bir hayata kavuştu. Fakat bu defa Fransa kralı Cem Sultan'ı kendi siyasi emelleri için bir koz olarak kullanmak istedi. Bu amaçla hareket eden Fransa kralı 8. Charles Roma üzerine yürüyerek 26 Ocak 1495'te Cem Sultan'ı Papa'yla teslim aldı. Fransız ordusuyla beraber yola çıkan Cem Sultan 25 Şubat 1495'te öldü. Bazı kaynaklar Cem Sultan'ın elindeki kıymetli rehineyi bırakmak zorunda kaldığı için Papa tarafından zehirlediğini ifade etmektedir. Cem Sultan'ın ölümüne rağmen 2. Beyazıt Osmanlı ülkesinde 3 gün yas ilan etti. Ülkedeki camilerden Cem Sultan için riya bir cenaze namazı kılındı. Ayrıca 2. Beyazıt'ın kardeşi günahlarının bağışlanması için fakirlere 100.000 akçe sadaka dağıttı. İtalya'da toprağa verilen Cem Sultan'ın cenazesi de pazarlık konusu oldu. Uzun süren bir mücadelenin ardından Cem Sultan'ın cenazesi vefatından 4 yıl sonra 1499'da Osmanlı topraklarına getirildi. Mudanya'da karaya çıkarılan cenaze Bursa'da Muradiye Camisi'nin haziresinde kardeşi Şehzade Mustafa'nın mezarının içinde bulunduğu türbeye gömüldü. Cem Sultan Avrupa'dayken İspanyollar karşısında yenilgiye uğrayan Endülüs'teki Müslümanlar Osmanlı Devleti'nden yardım istediler. 2. Beyazıt'ın kardeşi Cem Sultan'ın Avrupa'da esir olması sebebiyle gerekli yardımı tam anlamıyla yapamadıysa da Kemal Reis'i İspanya'ya gönderdi. Kemal Reis İspanya'daki Müslümanları Kuzey Afrika'ya, Yahudileri de Selanik ve İstanbul'a taşıdı. 1492 yılında Müslümanların yanı sıra 150.000 kadar Yahudi de Osmanlı topraklarına yerleşti. 1480 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayattayken Osmanlılar İtalya'nın ele geçirilmesi için ilk adım teşkil etmek üzere Yarımada'nın güneydoğusunda Çizmenin topuğu yer alan Otranto Kalesi'ni ele geçirmişlerdi. Fatih'in ölümü ve Şehzade Cem ile 2. Beyazıt'ın arasındaki taht mücadelesi İtalya'nın fethi projesinin bir müddet daha ele alınmamasına neden oldu. Bir sene sonra Osmanlı hakimiyetini Otranto Kalesi'ni de elden çıkardı. Napoli Krallığı elindeki kuvvetleri Osmanlı ile baş edemeyeceğinin farkındaydı. Ayrıca Osmanlıların İtalya'da bulunmasının krallığın geleceği için iyi olmadığını da biliyordu. O nedenle Napoli Kralı damadı Macaristan Kralı Matthias Corvinus'tan ve aynı hanedana mensup bulunduğu o zamanlar Aragon olarak adlandırılan Kuzey İspanya Krallığından acele yardım istedi. Macaristan Kralı'nın gönderdiği 2000 atlı ve diğer İtalyan devletlerinin aldığı yardımcı kuvvetlerde Otranto Kalesi'nin önlerine geldi. Bu orduyu denizden Napoli, Papalık ve İspanya gemilerinin güçteki bir donanma destekliyordu. Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberini buraya da ulaşmış ve Osmanlı askerlerinin arasında büyük bir isteksizlik ortaya çıkmıştı. Tam bu sırada komutan Gedik Ahmet Paşa yanına aldığı bir miktar asker ve donanma ile ani bir şekilde Otranto'yu terk etti. Bir rivayete göre bunu kendi kararıyla, bir diğerine göre ise Sultan Beyazıt'ın Otranto'yu terk etme isteği ile gerçekleştirilmiştir. Gedik Ahmet Paşa Otranto'da 8.000 kadar asker ve asker için 1,5 yıllık mühimmat bıraktı. Bu kadar kuvvet ile büyük bir orduyu karşı konulması da mümkün değildi. Mukavemet edip 8.000 askeri veba etmek yerine kalenin teslim edilmesine karar verdi. Osmanlı kuvvetleri askerlerin tüm silah ve cephanelerini yanlarına alarak çekilmesine izin verilmesi halinde kaleyi teslim edeceklerini taahhüt ettiler. Kaleye yardım gelmesinden korkan Napoli kralı bu anlaşmayı kabul etti. Böylece 8.000 Osmanlı askeri tüm mühimmatları ile gemilere binip Otranto boğazını geçerek Arnavutlu'da Osmanlı topraklarına çıktı. Napoli kralı Türklerin yeniden İtalya'ya çıkması için 2. Beyazıt'ın elçisiyle görüştü ve Türkler İtalya'ya bir daha sefer düzenlenmemesi vaadine karşılık Napoli götürülmeyen Türk toplarını Napoli krallığı içerisindeki bütün Türk ve Müslüman esirlerini Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Ayrıca dostça olmak şartıyla donanmayı Hümeyyana Osmanlı donanması Adriyatik ve Yunan denizinde serbestçe dolaşma hakkı tanıdı.
alındı. Nihayetinde Osmanlı Devleti'nin İtalya'daki tek kalesi olan Otranto ele geçirilmesinden 13 ay sonra 10 Eylül 1481'de kaybedildi. Böylece Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatılan İtalya seferi Osmanlı Devleti'nin iç problemleri sebebiyle durduruldu. Cem Sultan olayı ve bu olay sebebiyle Avrupalıların İstanbul'u geri alma ümitleri yeniden gündeme gelince 2. Beyazıt çok dikkatli ve barışçı bir dış siyaset takip etmek mecburiyetinde kaldı. Bununla birlikte kendisi gerektiğinde savaştan çekinmedi ve Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletti. 2. Beyazıt'ın tahta kaldığı süre hemen hemen babası Fatih Sultan Mehmet ile eşitti. Yaklaşık 30 yıl. Fatih bazen 2 yılda bir sefere çıktığı halde oğlu Beyazıt yalnız 5 sefere çıkar. Padişahların bizzat başkumandanlık ettiği bu seferlere Osmanlılar tarafından Seferi Hümayun adı verilmiştir. 1. Seferi Hümayun. Sultan Beyazıt 1483 baharında Edirne, Filipe ve Sofya üzerinde Sırbistan'a geldi. Morava Nehri'nin kıyılarında yol alan padişah Belgrad yakınlarına kadar sokuldu. Bu çevredeki tüm kaleleri onardı. Kasım 1483'te İstanbul'a döndü. Bu ilk sefer yaklaşık 7 ay sürdü. Padişahın bu seferi Macaristan'ı telaşlandırdı. Osmanlı ile bir savaşı göze alamayan Kral Matias 1483 sonlarında Osmanlı Devleti ile bir anlaşma imzaladı. Sefer sonucunda Hersek Dükalığı da ihlal edilerek Bosna eyaletine katıldı. 2. Seferi Hümayun. Boğdan Seferi. Boğdan, Volga adasının yıllık vergisini ödememesi, Boğdan'ın daha sıkı bir şekilde Osmanlı Devleti'ne bağlanması ve Karadeniz kıyısındaki toprakların alınıp bu beyliğin denize olan bağlantısını kesme gibi amaçlara 2. Beyazıt 1. Seferi Hümayun'dan bir yıl sonra tekrar sefere çıktı. 1 Mayıs 1484'te İstanbul'dan ayrıldı. Boğdan üzerine giden Sultan Beyazıt babasının aynı ülkeye yapmış olduğu seferden 8 yıl sonra tekrar Boğdan'a sefere çıkmış oluyordu. Eplak Voyvodası'nın da 20.000 askerle Osmanlıların tarafına katıldığı bu seferin sonunda Osmanlı Devleti bütün hedeflerine ulaştı ve Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Ayrıca Kırım'a karadan bağlantı sağlandı. İstanbul'a yola çıkışından 2 ay sonra 6 Temmuz'da Osmanlı ordusu Tuna Nehri'nin kuzey sahilinde Kili önüne geldi. 9 gün içerisinde kale Osmanlıların eline geçti ve Kili teslim oldu. 24 Temmuz'da Yenister'in Karadeniz'e döküldüğü koyun güneyinde bulunan Akerman kuşatma altına alındı ve 16 gün sonra 9 Ağustos'ta ele geçirildi. Bu kuşatmaya Kırım Hanı Mengil Giray da ordusuyla katıldı. Böylece ilk defa bir Kırım Hanı Osmanlı ordusundan görev almış oluyordu. 1419, 54, 74 yıllarında devrim padişahları Çelebi Mehmet ve Fatih tarafından 3 kez kuşatılıp da alınamayan bu kalenin fethi üzerine Uzun Hasan'ın oğlu Akoyunlu hükümdarı Sultan Yakup, Fas Sultanı hatta Macaristan kralı Matias gibi birçok hükümdarlar ellerine göndererek 2. Beyazıt'ı tebrik ettiler. Böylece Boğda'nın Karadeniz kıyısı kalmadı. Doğrudan İstanbul'u yönetilen Dobruca ile Kırım Hanlığı ait toprakları birleşti. 2. Beyazıt bu seferden sonra İstanbul'a dönmedi. Kışı Edirne'de geçirdi. Yazın Filibe'ye kadar gitti 1485 ve bu çevreyi kontrol etti. Ertesi kış yine Edirne'deydi. 1486 yılının başında Macar kralının elçilerini burada kabul etti. İstanbul'a ancak 1486 yılında döndü. Boğdan seferine çıkarken Edirne'ye gelen Beyazıt, Tunca Nehri'nin kenarında adını taşıyacak külliyenin temelini attı. Seferden aldığı ganimet malını külliyenin yapımı için harcadı. İnşaat 1488'de tamamlandı. Osmanlı, Memlük savaşları Yakın Doğu'nun iki büyük Türk devleti olan Osmanlı ile Memlük arasındaki sınırı Fırat Nehri ve Toros Dağları belirliyordu. Bir zamanlar Orta Anadolu'ya kadar varan Memlük nüfuzu artık Torosların gerisine itilmişti. Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Dulkadiroğlu ise Osmanlıoğullarının hakimiyetindeydi. Memlüklular ile Osmanlılar ilişkileri başlangıçta dostçaydı. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki zaferleri Memlük başkenti Kahire'deki resmi şenliklerle kutlanıyordu. Ama Memlüklular Osmanlıların Çukurova bölgesindeki varlıklarından hoşnut değillerdi. Osmanlıların bölgeyi yaptığı akımlar iki ülkenin arasını bozdu. Türkler tarafından yönetilen bu iki ülkenin aralarının bozulmasındaki bir başka sebep ise devrin en büyük devleti konumunda olan Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanda da devrin en büyük İslam ülkesiydi. Halifeliğin kutsal emanetlerin de ve mukaddes şehirlerin Memlük Devleti'nin ölümüye bıraktı. Bu kadar kuvvet ile büyük bir orduya karşı konulması da mümkün değildi. Mukavemet edip 8.000 askeri heba etmek yerine kalenin teslim edilmesine karar verildi. Osmanlı kuvvetleri askerlerin tüm silah ve cephanelerini yanlarına alarak çekilmesine izin verilmesi halinde ama Memlüklular Osmanlıların Çukurova bölgesindeki varlıklarından hoşnut değillerdi. Osmanlıların bölgeye yaptığı akımlar iki ülkenin arasını bozdu. Türkler tarafından yönetilen bu iki ülkenin aralarının bozulmasındaki başka bir sebep ise halifeliğin kutsal emanetlerinin ve mukaddes şehirlerin Memlük Devleti'nin elinde olması Osmanlı'nın kabul edemeyeceği bir durumdu. Fatih'in Hicaz su yolları ve Türk hacıları için bazı düzenlemeler yapmak istemesini Memlüklular iç işlerine müdahale saydı ve reddetti. Memlüklular coğrafi koşullardan
konularda çok güveniyor ve hiçbir ordunun Mısır'a giremeyeceğini düşünüyordu. İlk Osmanlı-Memlük Savaşı 1485'te patlak verdi ve 6 yıl sürdü. Savaşın görünürdeki sebebi 1485 yılında Osmanlı ülkesine giden Haçlılara saldırılması ve İstanbul'a gönderilen Behmeni hediyelerin geçici olarak el konulmasıydı. 2 Mart 1482'de Güney Hindistan Türk İmparatorluğu tahtına babasının yerine oturan Mahmud Şah Behmeni, Sultan Beyazıt'ın işlerinde değerli mücevherler bulunan hediyeler göndermişti. Mısır Gümrük İdaresi sonradan göndermelerine rağmen ilk önce bu hediyelere el koydu. Armağanlar İstanbul'a gönderilmemek üzere yola çıktığında Osmanlı Devleti Memluklara savaş açmıştı bile. Savaşın diğer sebebi ise her yıl Osmanlı topraklarından Hicaz'a giden hacıların Bedevi Araplar tarafından saldırıya ve yağmaya uğramalarıydı. İstanbul Kahire'ye hac yollarının güvenliğini sağlaması için notalar göndermiş, fakat Memluklar geçim kaynağı yağma olan Bedevilerin bir türlü ciddi bir şekilde engel olamamışlardı. Bu sebeplerle 2. Beyazıt'ın o zamanlar Avrupa'da bulunan kardeşi Cem Sultan'ın Kahire'de kalan ailesini iade istemesi ve bu talebin Memluklular tarafından reddedilmesi de eklenebilir. Savaş 1485 yılının Mayıs ayında başladı. Fatih'in vefatından 4 yıl sonra başlayan savaş hiçbir zaman topyekun bir muhabere şeklinde gerçekleşmedi. İki imparatorluk hiçbir zaman tüm ordularıyla karşı karşıya gelmediler. Ne Osmanlılar ne de Memluklular birbirlerinin topraklarını itlak etme niyetinde değildi. Harp iki ülke toprakları arasında tampon bölge mahiyetindeki Çukurova ve Dulkadiroğulları'nın toprakları üzerinde gerçekleşen vuruşma seviyesinde kaldı. Savaş Karagöz Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun taarruzu ile fiilen başladı. Karagöz Mehmet Paşa Güllek Boğazı'nı geçerek Çukurova'ya girdi. Böylece Osmanlılar ilk defa Adana'yı işgal etmiş oldular. Karagöz Mehmet Paşa güneye yönelerek Tarsus'u da aldı. Akdeniz sahiline kadar inince Çukurova'nın da Osmanlı hakimiyetine geçtiği sanıldı. Zaten burası Memlüklerin kendilerine ait toprakları değildi. Onların idaresindeki Ramazanoğulları Beyliğine bağlıydı. Sonra Karagöz Mehmet Paşa İstanbul'a döndü ve Sancak Bey'i oldu. Burada Memlük ordusu Çukurova'ya doğru yola çıkmıştı. Memluklar önce Osmanlılara tabi Dulkadir Beyliğinin topraklarına girdi. 2. Beyazıt'ın kayınpederi olan Dulkadiroğlu Bey'i Ali Düvle Bozkurt Bey damadından acil yardım istedi. Kayseri Sancak Bey Yakup Bey ordusuyla yardıma geldi ve Memlük ordusunu yendi. O dönemlerde Memlük idaresinde bulunan Malatya yönlerine kadar gelen Yakup Bey'i Memlük Başkumandanı Özbek Bey pusuya düşürdü ve Osmanlı birliğini imha etti. Karşı koyacak bir ordu olmaması nedeniyle Özbek Bey rahatlıkla Çukurova'ya girdi. Adana ve Tarsus Sancak Beylerini öldürülünceye kadar mukavemet göstermelerine rağmen Memluklar Osmanlı Torosların gerisini atmaya başardı. 1486 yılı Ocak ayında Anadolu Beylerbeyi Hersekzade Ahmet Paşa Çukurova'yı tekrar almak için Gülek Boğazı'na geçerek Memlukluların önüne çıktı. Fakat yenilerek esir düştü. Bir yıllık esaret hayatından sonra serbest bırakılan Paşa İstanbul'a döndü. Memluk Sultanı Kayıtbay Savaşı'nın sona ermesi için barış teklifi yapsa da kaybetmeye alışık olmayan Osmanlı Devleti adamları barışa razı olmadılar. 1487'de bu sefer bizzat Sadrazam Damat Hoca Davut Paşa tarafından Çukurova için Memlukluların üzerine yürüdü. Kendisi İçel'e geçerken Rumeli Beylerbeyi Ali Paşa'yı Tarsus üzerine gönderdi. Denge savaşı böyle devam ederken 2. Beyazıt Memluklularla olan savaş döneminde Venedik'e Osmanlı donanmasının o zamanlar Venedik'e bağlı olan Kıbrıs'ın Magosa limanında demirleme isteğini bildirdi. Memluklular savaşı göze almayan Venedik bu isteği nazikçe geri çevirdi. 1488 yazının müthiş sıcağında Osmanlı ordusu Vezir Ali Paşa kumandasında yine Çukurova'daydı. Adana, Tarsus, Kozan başta olmak üzere Çukurova'yı ele geçirdiler. Memluk Başkumandanı Özbek Bey yine yetişti ve 16 Ağustos 1488'de Aga Çayırı muhaberesinde Osmanlı'yı yendi. Yine Çukurova'yı Osmanlılardan temizlemeye çalışan Özbek Bey 7 aylık kuşatma neticesinde Adana'ya girdi. Bu savaşa katılan paşalar Boğaz'daki mesuliyetleri nedeniyle azledildiler. Bu olaylar olurken Osmanlıların ümidi kesen 2. Beyazıt kayınpederi Dulkadir Bey'i Ali Lövdevle Bozkurt Bey Memluklulara yanaştı. Bunun üzerine azledilen Bozkurt Bey'in yerine kardeşi Şah Budak Bey'in tayin edildi. Elbistan yakınlarında ağabey ile yaptığı savaşı kaybeden Şah Budak Bey esir düştü. Kahire'ye gönderilerek idam edildi. 1490 Kayseri'yi kuşatan ve Karaman'a kadar Osmanlı toprakları içinde ilerleyen Özbek Bey'in üzerine yine Hersekzade Ahmet Paşa gönderildi. Kayseri yakınlarında Osmanlı ordusunu bir kere daha yenen Özbek
Sancak Bey Ahmet Paşa'yı yine esir alarak Kahire'ye gönderdi. Savaşlar daha çok Memlukların lehine geçse de iki devlette tam bir sonuç alamamıştı. Memluk komutanı Özbek Bey büyük ün kazanmış ve adı Kahire'deki Özbekiye semtine verilmiştir. Bu son yenilgi üzerine Sultan Beyazıt bir seferi hümayun başlatmayı düşündü ve Sultan Kayıt Bey'i çok endişelendirdi. Zira o zamana kadar topyekün bir savaşta Osmanlı Devleti'ni sadece Timur yenebilmişti. Bunun üzerine barışa razı oldu. Fakat bizzat barış istemeyi gururuna yediremeyen ve böyle bir barışın imzalanması halinde Osmanlı aşırı isteklerinden korkan Memlük Sultanı başka bir Müslüman ülke olan Tunus hükümdarlarını araya soktu ve iki ülke savaşın başında dönmeyi kabul ettiler. İki ülkede aldıkları toprakları iade ettiler. Böylece 6 yıl boyunca birkaç kez ele geçirildiği halde Çukurova'yı elde edemeyen Osmanlı Devleti 1491 yılında Memluklarla barış imzaladı. Bir süre sonra 2. Beyazıt'ın kardeşi Cem Sultan'ın kızı ile yeni Memlük Sultanı Sultan Nasır Muhammed'i evlendirmek suretiyle barışı güçlendirdi. Ancak bu savaş sonucu yıllardır dost, dindaş ve soydaş olarak barış içinde yaşamış bu iki ülke arasında bir çatışma süreci başlamıştı. 3. Seferi Hümayun Sultan II. Beyazıt 10 Mart 1492'de Belgrad'ın fethi amacıyla İstanbul'dan sefere çıktı. Sultan Sofya'ya kadar ilerledi. Burada kadar değişen Beyazıt bu görevi Süleyman Paşa'ya bırakıp kendisi Arnavutluk üzerine gitti. Güneybatı yönünde hareket ederek Manastır üzerindeki Arnavut topraklarına geldi ve Tepedelen durdu. Temmuz sonlarında bu güzergahta ilerlerken bir Şii fedai tarafından yapılan suikast girişiminde kurtulan Sultan 1492'nin son günlerinde İstanbul'a geri döndü. Takriben 9,5 ay süren bu seferde Osmanlı topraklarının çıkılmadığı için herhangi bir vuruşma olmadı. Belgrad'a ulaşarak kaleyi kuşatan Süleyman Paşa Osmanlı tarihinde 2. Murat ve Fatih'ten sonra kaleyi kuşatan 3. kişi olmuştur. Kuşatma devam ederken Macarları yıldırmak amacıyla Erdel'e giren Süleyman Paşa burada yenilmiştir. Bu yenilgiyle başarı ihtimali kalmadığını düşünerek kuşatmayı kaldırdı ve Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bu şehir alınamadı. Abdine Zafari Bosna Sancak Bey'i ve aynı zamanda Akıncı komutanı olan şair Yakup Paşa Sultan Beyaz Amasya'da şehzadeyken babası Fatih'in temsilcisi olarak sultanın yanında buluştu. Beyazıt tahta geçince Yakup Paşa önce oğlu Şehzade Alemşah Atabey sonra da Bosna Beyliğine tayin edildi. Akıncıların 1492'de Avustralya'nın kapısı konumunda olan Slovenya'nın Celce şehrini kuşatmaları Macarlara kadar Almanları da endişelendirmişti. 1493'te Yakup Paşa 8000 Akıncı ile İstirya'ya girdi. Fakat geri dönüşünde öne çıkan düzenli Macar ordusu tarafından Hırvatistan'da yolu kesildi. Her Akıncı'ya 5 asker düşmesine rağmen üstün bir gayretle Macarlar bozguna uğratıldı. Sonunda 5700 ölü, 25.000 esir veren Macarlardan bazı asiller de Osmanlılara esir düştüler. Osmanlı-Lehistan Savaşı Lehistan'ın 1498 yılı başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliğine tecavüzü üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başladı. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve hatta Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Lakin Lehistan Kralı'nın Türk Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgiye uğrayıp ancak 1000 altlı ile hayatını kurtarabilmesi ve 20.000 araba dolu ganimetin Osmanlı eline geçmesi üzerine buna gerek olmadığı anlaşıldı ve savaşın yönetimi Silistre Sancak Bey Akıncı kumandanı Malkoçoğlu Ballı Bey Lehistan üzerine 2 sefer yaptı ve 40.000 Akıncı'nın katıldığı bu seferde Osmanlı tarihinin en büyük Akıncı seferini bildirir. Ordunun sağ kanadını Malkoçoğlu Ballı Bey'in büyük oğlu Ali Bey, sol kanadı ise Mustafa Bey yönetiyordu. Türk atlıları önce Kurt Nehri'nin ardından deniz tırınlarını geçti. Mustafa Bey önce Galiça'ya girdi. Kuzeybatı istikametinde ilerledi. Lviv şehrinden 100 kilometre kuzeybatısındaki Jorovlas şehrine aldı. Burası Varşova 260, Baltık denizini de ise 500 kilometre uzaktaydı. Malkaçoğlu Balı Bey ise kuvvetleriyle Lviv şehrini aldı. Bütün Galiça'yı geçerek Varşova şehrine girdi. Böylece ilk defa Türk akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyordu. Bu birinci seferden sonra 10.000 seçkin esir ile Akmenan'a döndü. Yaklaşık 3 ay sonra Osmanlı ordusu tekrar Lehistan'daydı. Bu sefer Podolya ve Galiciya üzerine gitti. Fakat şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi. Bu büyük başarı ile Malkoçoğlu Balı Bey Sancak Beyliğinden Beylerbeyliğine yükseltildi. Yeni bir savaşa doğru Avrupa'dan yeni bir savaşın emareleri görülmeye başladı. Cem Sultan'ın vefatı ile Osmanlı Devleti daha etkin bir politika izlemeye başlamış, Akıncıların yaptıkları büyük çaptaki akımlara bunu da ispat etmişti. Böyle bir savaşta Osmanlı'nın birinci rakibi Almanya ve Macaristan tarafından desteklenen Venedik olacaktı. 1500'lerde Osmanlı yeryüzündeki son Sırp topraklarını da ele geçirmek mahalli Sırp derebeyliğine son verdi. Osmanlı
Osmanlı donanması 1496'da Kemal Reis komutasındaki Rodos donanmasını yok etti. Bu suretle Venedik'le yapılacak savaşta gelecek Rodos yardımının da önüne geçmiş oldu. 1499 Eylül'ünde İskender Paşa Udine şehrini işgal etmişti. Osmanlıların kendilerinden bu kadar uzak yerlerde hakimiyet kurması Avrupa'yı telaşlandırıyordu. Hatta Osmanlılar bölgeyi İtalyanca coğrafi isimlerine Türkçe adlar takmaya başlamış, Tagliamento'yu Aksu, Isonza'yı Doline adını vermişlerdi. Almanya'da Gemenier Pemping adı verilen ve Türklere karşı harp etmek için kullanılacak özel bir vergi çeşidi bile başlamıştı. Ayrıca Papa'nın Almanya'dan topladığı dini vergileri de Osmanlı'ya karşı kullanılması için Almanya iadesini talep etmişti. 4. Seferi Hümayun Fatih devrinde alınamayan, çalışmasına rağmen ele geçirilemeyen Güney Mora'daki önemli Venedik deniz üstlerinden fethi ve Osmanlı tarihinin ilk açık deniz meydan savaşındaki zafer Osmanlılar için 16. yüzyılın başındaki güzel haberlerdi. Venedik'e ağır bir darbe vurmak isteği olan 2. Beyazıt denge politikası gidiyordu. Macaristan'la iyi geçinmeye çalışırken aynı zamanda o zamanlar ayrı şehir devleti halinde olan İtalya'nın zaten Venedik'le arası iyi olmayan diğer şehir devletlerinin de Venedik'in yanından yer almaması için çaba sarf ediyordu. Bu sıralarda Venedik'in Mora'da yer alan deniz üsleri İnebahtı üzerine Güney Mora'nın 3 yarımadasının en batısında yer alan Modon, Coron ve Navarin limanlarıydı. Sultan II. Beyazıt Venedik seferine çıkmak üzere 31 Mayıs 1499 günü İstanbul'dan ayrıldı. Donanmayı o sırada Venedik'in hakimiyetinde olan Kıbrıs adasının üzerine göndermek suretiyle Kıbrıs'ın tehdit altında olduğu izlemini verdirerek Venediklerin kuvvetlerini dağıtmaya başarmıştı. Amiral Melchior Travesnio Mora'daki Venedik üslerini başkumandanı tayin edildi ve ummalı bir savunma hazırlığına başladı. Sultan Vardar yeni Cesine geldi. Burada Rumeli Beylerbeyi Kocaman Mustafa Paşa Venediklerin elindeki İnebahtı üzerine gönderildi. 1493'ten beri kaptanı deryalık görevinde bulunan Küçük Davut Paşa Mora sularındaydı. 200 parçalık Büyük Venedik donanması Osmanlı donanmasını Mora sularında uzaklaştırmak maksadıyla Modon açıklarına gelmişti. Donanmanın başında Amiral Antino Grimaldi vardı. Mora'nın güneybatı ucundaki Bollaburun'un açıklarında iki dev donanma karşı karşıya geldi. Donanmayı Hümayun Kemal Reis idare ediyordu. Sağ cenahın kumandanı Barak Reis amiral gemisini düşman gemilerinin arasına sürdü. Onlarca Venedik gemisi bu gemiyi indirmek için çalışıyorlardı. Düşman gemilerin en yoğun olduğu bölgeye girip gemideki barut deposunu ateşe veren Burak Reis büyük bir patlamaya ve onlarca Venedik gemisinin infilakına neden oldu. Lakin kendisiyle birlikte 500 Levent'te ölenler arasındaydı. Bu hadisenin ardından taarruza geçen Osmanlı donanması Venedikleri perişan etti. Spezia Deniz Savaşı ismi ile tarihe geçen bu savaş Osmanlıların tarihinde kazandıkları ilk açık deniz savaşıdır. Büyük kahramanlıklarından dolayı Spezia adasına Burak Reis adası da verildi. Venedik elçisi Albise Mementi devletine gönderildiği raporda Osmanlı sadrazamının elçiye "Sen Signora hükümetine söyle artık deniz ile evlenmesini bıraksınlar. Artık sıra bize gelmiştir" dediğini bildirmiştir. Bu zaferin ardından Venedik üslerini koruyacak bir kuvvet mevcut değildi. 5. Seferi Hümayun 30 Ağustos 1499'da Spezia Deniz Savaşı'ndan 33 gün sonra İnebahtı Kalesi'nde Osmanlı'nın olmuştu. Bölgede Büyük Venedik amiralinin donanması ile geri çekilmesi kaledekilerin meaviyet bozulmuş, kale komutanı kaleyi teslim etmişti. Osmanlıların ordusu için sıra Mora'daki 3. Büyük Venedik üssü olan Coron, Modon ve Navarin'e gelmişti. Ancak bu sıralarda 1479'dan bu yana Osmanlı hakimiyetinde olan Calafenio adasını Venedik asker çıkarıp işgal etmişti. Ardından önceleri kendi himayelerinde olan Preveze'deki Osmanlı tersanelerini basıp Kızak'taki gemileri yakmışlar fakat geri püskürtülmüşlerdi. 1499 yılının sonlarında Edirne'ye dönen 2. Beyazıt birkaç aylık bir dinlenmeden sonra 7 Nisan 1500'de Edirne'den ayrıldı. Bu hareketinden dolayı bu sefer 5. Sefer Hümayun olarak değerlendirilmişti. 7 Temmuz'da donanmanın geldiği Modon'a ardından bizzat padişah komutasındaki ordu gelerek kaleyi kuşatmıştır. 24 Temmuz'da Venedik donanması Arasa'nın kaldırması maksadıyla hücuma geçse de Kemal Reis tarafından geri püskürtülmüşlerdi. Kale Venediklilere mahsus olan bir şekilde savunulmuş lakin 10 Ağustos 1500'de düşmüştü. Modon'un çetin mukavemetine rağmen düşürülmesi bu kalenin yakınlarında bulunan Coron ve Navarin kalelerinde sonunu getiriyordu. Fetihten 2 gün sonra yani 12 Ağustos'ta Navarin etrafındaki Milano ve Fener kaleleri
ile teslim olmuştu. Avar Türkleri tarafından kurulan bu şehrin ismi de Avar'dan gelmektedir. Venedikliler Osmanlıların izniyle bütün asker ve mühimmatları ile Venedik'e dönmüşlerdi. 16 Ağustos'ta ise koronun yine karşı koymadan teslim olması ile Venedik'in Yunanistan ile hiçbir bağlantısı kalmamıştı. 3 Aralık 1500 günü Venedik donanması Navarin önlerine geldi. Venedikçilerle ele geçirilen bir Hırvatisyan Arnavut kale kapısını onlara açtı. Venedikliler böylece Navarin'le geçirdikleri zannederken Kemal Reis 30 savaş gemisiyle limana girdi ve 8 Venedik gemisini ele geçirdi. Fransızların İdilli kuşatması Papa'nın teşvikiyle Fransa'da Venedik'in müttefiki olarak Osmanlı'ya karşı savaş açmıştı. 1501 yılının Eylül ayında Ege Denizi'ne giren Fransız donanması 10.000 piyade taşıyordu. Eylül ortalarında İdilli muharası başladı. Bunun üzerine Sultan Beyazıt'ın Manisa Sancakbeyi olan 2. oğlu Şehzade Korkut şimdiki Ayvalık'a gelerek 800 kişilik yardımcı kuvvetiyle adaya ele geçirmişti. Ekim sonlarında Osmanlı donanmasını Çanakkale Boğazı'na çıktığı öğrenen Fransızlar 6 haftadan beri devam ettikleri kuşatmayı kaldırmış ve Mora'nın güneyindeki Cuha Adası açıklarına gelmişlerdi. Buradan müthiş bir fırtınaya kapılan donanmadan yalnızca yüzlerce kişi kurtulabilmişti. Fransız donanması geri çekilirken İspanyollar hazırlandıkları donanma ile Ege'ye girmiş fakat Fransızlarla birleşemediklerinden dolayı hiçbir şey yapamadan geri dönmüşlerdi. Osmanlı-Venedik barışı Venedik Osmanlı Devleti ile artık baş edemiyordu. Özellikle Osmanlı akıncılarının yapmış olduğu her akın Venedik için büyük bir tehlikeydi. Zira Osmanlıların her an içinde Venedik şehrini dahi istila etme ihtimali mevcuttu. Mora'dan tamamıyla atılan Venedik denizlerde faaliyet gösteremiyor, Kemal Reis başta olmak üzere Türk denizcileri Venedik'e göz açtırmıyorlardı. Kefalonya gibi Aya Mavri adasında işgal eden Venedik 1502 yılının başlarında adayı ele geçirdi. Adayı korumakla görevli Küçük Yeniçeri müfrezesi vuruşmadan kaleyi teslim etmişti ve akabinde silahlar ile birlikte İstanbul'a gelmiş, Sultan Beyazıt düşmana karşı silah atmadan kaleyi teslim eden bu askeri idam ettirdi. Birkaç ay sonra adaya gelen Kemal Reis 30 Ağustos 1502 tarihinde Venedikleri adadan çıkardı. 13 Ağustos 1502 tarihinde Venedik'in Arnavutluk'ta bulunan son üssü Draçın'da Osmanlı'ya geçmesiyle Venedik'in Yunanistan gibi Arnavutluklarla bir bağlantısı kalmadı. Bu arada Arnavutluk'taki büyük üsleri ve denizlerdeki üstünlüğünü kaybeden Venedik için barıştan başka çözüm yol kalmamıştı. 27 Eylül 1502 kalabalık bir ekiple İstanbul'a gelen Venediklilerle 14 Aralık 1512'de 14 Aralık 1502'de 31 maddelik Osmanlı-Venedik Barış Anlaşması İstanbul Muhadesi imzalandı. Yalnız Kefalonya adası Venedik'e bırakılmış, bunun dışındaki tüm fetihler Venedik tanımıştı. Karamanoğulların son taht teşebbüsü Osmanlılar Venedik'e karşı savaşırken Karamanoğlu Mustafa Bey, Karamanoğullarının tarihteki son ayaklanmasını çıkardı. Akkoyunlular misafiri olarak Tebriz'de büyüyen Mustafa Bey 1500 yılında 2. Beyazıt Mora'dayken Mersin'e geldi. Burada etrafına topladığı Türkmenleri Karaman'ı kuşattı. Osmanlıların fazla önem vermedikleri bu olay üzerine Konya'da bulunan Beyazıt 4. oğlu Şehzade Şehenşah Karamanoğlu Mustafa Bey'in üzerine bizzat gitmemiş, Beyşehir Sancakbeyi olan oğlunu göndermişti. Vuruşmayı göze alamayan Karamanoğlu Mustafa Bey İçel'e çekildi. 1500 yılı sonlarında Şehzade Şehenşah bizzat İçel'e gelmiş fakat Karamanoğlu Mustafa Bey'i yakalayamamıştı. 1501 baharında Vezir-i Azam Hacı Mezih Paşa da İçel'e geldi. Bunun üzerine Tarsus'ta gemiye binip Suriye'ye kaçan Karamanoğlu Mustafa Bey Memlüklulara sığındı. Osmanlılarla yeni bir anlaşmazlığa düşmek istemeyen Memlük Sultanı da Karamanoğlu Mustafa Bey'i öldürdü. Safavilerin İran'da başa geçmeleri 1502'de Akkoyunluların Tebriz'i kaybetmesinden sonra İran tahtına başka bir Türk hanedanı olan Safaviler geçti. Olayı önemli kılan ise Safavilerin Şii mezhebine mensup olmalarıydı. Akkoyunlu ve Trabzon Rum İmparatorluğu ile akrabalık ilişkileri kuran Safaviler böylece siyasi hayata atanmışlardı. Şiirlerini Farsça, çok Türkçe söyleyen Safaviler lideri Şah İsmail Osmanlı Devleti'ne doğudan gelen tehlikelerin üçüncüsü ve sonuncusudur. Daha önce de Timur ve Akkoyunlulardı. Sultan Beyazıt daha önceden bölgede dengeyi koruma amaçlı önlemler almış ve hem Akkoyunluların hem de Memlukluların hanedanları ile akrabalık bağları kurmuştu. 1507'de Kemal Reis Mısır'a bir dostluk ziyaretinde bulundu ve Sultan Kansu tarafından büyük bir törenle karşılandı. Safaviler başa geçmesinde Osmanlıları Memluklarını birbirlerine yaklaştırdı. Şah İsmail Akkoyunluları haritadan silmek amacıyla bu arada Trabzon'dan Sancakbeyi olan Şehzade Selim'i Erzincan'a ele geçirmiş, Safavilere bağlı olan Gürcü prensleri yenip onları vergiye bağlamıştı. Şah İsmail tahta çıkışı Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Zira kendilerinin Osmanlı ile baş edemeyeceklerini bildiklerinden başka bir Türk devletinin onu yenmesiyle Müslümanların tıpkı Endülüs'teki gibi Avrupa'dan atılabileceğini düşünüyorlardı. Şah İsmail büyük gücün Osmanlı olduğunu bildiğinden Memluklulara Osmanlılara karşı birleşmeyi önermiş fakat Osmanlıların da sonra sıradan kendilerine geleceğini bilen
rağmen Memluklular tarafından bir teklifi reddetmişti. Venediklilere de aynı teklifte bulunan Şah İsmail, elçileri Venedik'ten yardım cevabı aldılar. Fakat Venedik, Osmanlı Devleti ile doğrudan bir savaşı göze alamayıp yapılacak bir savaşta destek vermeyi kabul etti. Deniz gücü olmayan ve tamamıyla bir kara devleti olan Safaviler, Venedik'in deniz gücünden yararlanmak istiyorlardı. Bunlara karşılık 2. Beyazıt, Mısır'a Kemal Reis ile birlikte büyük miktarda top, stratejik harp malzemesi ve bahriye levazımı gönderdi. Memluklar Safevilerden, Osmanlılardan daha çok çekiniyorlardı. Zira daha önce Şii Fatimi Hanedan uzun süre Mısır'da hüküm sürmüş ve ancak Memluklar tarafından yıkılmıştı. Ayrıca Mısır'da Osmanlı ülkesinin tersine halk ve saray ekranı Türkmen asıllı değildi. Büyük bir Arap çoğunluğu azınlıktaki Türkler tarafından yönetiliyordu. Şah İsmail daha önceden Fatimilerin yapamadığını yapmak, tüm İslam dünyasını Şii mezhebi altına birleştirmek istiyordu ve önündeki İslam Osmanlı barajı yıkılırsa onu ne Memluklar ne de Türkistan'daki Türk devletleri durdurabilirdi. Şah İsmail'in Dulkadir Seferi, Safavi Şah İsmail 1500 yılında hem İstanbul'un hem de Kahire'nin göstereceği tepkiyi görmek amacıyla Dulkadiroğlu Bey'i üzerine yürüdü. Asıl sebebi bu olmamakla beraber görünüşteki sebep Dulkadir Bey'i Bozkurt Bey'in Şii olan Şah'a kızını vermek istemesiydi. Şah İsmail Osmanlı topraklarından geçerek Kayseri üzerinden Dulkadir topraklarına girdi. Savaşta yenilen Bozkurt Bey kaçtı ve Şah İsmail Bey'in bir oğlu ile 2 torununu ele geçirerek öldürttü. Bunun üzerine Maraş'a ve Elbistan'a giren Şah İsmail, Dulkadir Hanedanı'nın mezarlarını yaktırdı. Sonradan da Osmanlı Devleti'ne bir mektup yazıp topraklarını çiğnediğinden dolayı özür diledi. Yıllardan beri Dulkadiroğlu Beyliğini kendilerine bağlı olduğunu iddia eden Memluklular ve Osmanlılar bu hareketi cevapsız bıraktılar. Bu da Şah İsmail'in Anadolu'daki prestijini arttırdı. Memluklar tamamıyla sessiz kalsa da Osmanlıların sessiz kalmaları mümkün değildi. Zira Trabzon Sancak Bey'i olan Şehzade Selim anne tarafından Dulkadir Bey'i Bozkurt Bey ile akrabaydı. Şehzade Selim ve Şehzade Korkut Bozkurt Bey kızı olan aynı anneden dünyaya gelmiş bir dayının ve 2 dayı oğluna yapılan bu harekete karşı Şehzade Selim Azerbaycan'a kadar Safavi topraklarına girerek Safavi hanedanına mensup bazı kişileri esir alıp Trabzon'a getirerek dayısına yapılan intikamı aldı. Babası Beyazıt bile hiçbir şey yapmamışken Şehzade Selim'in bu hareketi gözlerin ona çevrilmesine neden oldu. Bu arada 2. Beyazıt Şah İsmail'in herhangi bir seferine karşı Orta Anadolu'ya asker yığdı. Bu nedenle Şah İsmail Anadolu'nun içlerine girmekten çekinmiştir. Sayısı 115.000'i bulan bu orduyu gözüne kestiremeyen Şah 2. Beyazıt'a şanlı büyük babam diye hitap ettiği bir mektup yazarak 1508 yıllarının ilk aylarında Diyarbakır'a çekildi. Küçük Kıyamet 1509 depremi. 10 Eylül 1509'da Memaliki Rum adı verilen Amasya, Tokat, Sivas, Çorum ve çevresinde başlayıp 45 gün şiddetle devam eden deprem halk 2 ay kadar çadırlarda yaşadı. Bu deprem aynı şiddette İstanbul ve Edirne'de meydana geldi. 14 Eylül 1509'da İstanbul Osmanlı tarihinin kaydettiği en şiddetli depreme maruz kaldı. Küçük Kıyamet, Kıyameti Sura denilen bu depremde İstanbul'da 109 cami ve mescit ile 70.000 ev kullanılmaz hale geldi. Halktan 5.000 kadar insanın yaşama yitirdiği, binlerce insanın yıkıntılar altında gömülü kaldığı, köpürmüş ve azgın bir hal almış olan deniz dalgaları İstanbul ve Galata sularını aşarak sokaklarda tufan meydana getirdi. Bu arada eski su bentileri de yıkıldı. Sultan II. Beyazıt sarayının duvarlarına güvenmediğinden bahçesinde gayet hafif ve tehlikesiz bir çadır kurdurarak orada 10 gün kadar ikamet ettiği bildirilir. 45 gün kadar aralıklarla devam eden bu deprem İstanbul sakinlerini sürekli bir heyecan içinde yaşattı. Çorum halkının 2/3'ü şehirlerdeki toprak kaymaları yüzünden yarılıp açılan toprakların içinde öldü. Yine bu esnada Gelibolu istihkamları da yıkıldı. Sultan II. Beyazıt'ın doğduğu şehir olan Dimotoka bir toprak yığını haline geldi. Sultan Beyazıt bu deprem nedeniyle devletin ikinci başkenti olan Edirne'ye gittiyse de İstanbul depreminden 15 gün sonra Edirne'de de İstanbul'dakinin benzeri olan ve aynı şiddette bir deprem daha meydana geldi. Mimar Hayrettin 15 gün içinde padişah için Edirne'de ahşap bir ev yaptı. Padişah bu ahşap evde ikamete başladı. Aynı sene Edirne'de yine benzer şiddetlerde bir deprem daha oldu. Tunca Nehri taşarak ve yatağını da aşarak depremin yıkıntılarını kapladı. 3 gün geçit vermeyen Tunca'nın taşmasından birçok insan öldü. Bundan sonra II. Beyazıt'ın İstanbul'un yeniden imarı için neler yapılması gerektiği konusunda ilgilerle bizzat toplantılarda bulundu. Toplantılar sonunda İstanbul'da yıkılan yerleri yeniden yapmak veya tamir etmek için 20 evden bir kişi ve ev başına 22'şer akçe topladı. Bu şekilde Anadolu'nun 37.000, Rumeli'den de 29.000 cerrahı yani ücretli amele çıkarılıp 3.000 kadar mimar ve marangoz getirdi. Bunlardan başka yayalardan 8.000, müselemlerden 3.000 kişi kireç yakmakta görevlendirildi. 29 Mart 1510'da başlayan
imar faaliyetleri 65 günde sona erdi. Bu inşaat ve tamiratta İstanbul surlarından başka Galata'daki mahzenler, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Rumeli ve Anadolu Hisarları ve Fenevler, Çekmece Köprüleri ile Silivri Kalesi gibi önemli yerler de vardı. Sultan II. Beyazıt bu çabaları üzerine İstanbul'u kısa bir sürede adeta yeniden inşa etmiş oldu. Bu inşaat bütünüyle Mimar Hayrettin'in nezareti altında yapıldı. İnşaatın tamamlanmasından sonra hükümdarın emri üzerine 3 gün ve 3 gece fakirlere yemek dağıtıldı. Şah Kulu isyanı. Şah İsmail, Anadolu'nun Şii propagandası yapmakla görevlendirdiği kişi, Şah Kulu adı verilen biriydi. Şehzadeler arasında huzursuzluğun ortaya çıktığı dönemde Şah Kulu önderliğinde Kızılbaşlar isyan etti. İsyancılar Antalya, Kızılcıkaya, Korkuteli, Elmalı, Burdur ve Keçiboru yerleşimlerine baskın yaptıktan sonra Kütahya önlerine geldi. Kendi üzerine gönderilen Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa yönetimindeki Osmanlı kuvvetlerini mağlup ederek paşa esir alınsa da şehir ele geçirilmişti. Şah Kulu isyanının büyümesi üzerine Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa isyanı bastırmakla görevlendirildi. Karaman Beylerbeyi Haydar Paşa'yı öldürdükten sonra kuzeye ilerleyen Şah Kulu Altınbaş mevki Şahzade Ahmet ile Hadım Ali Paşa kuvvetlerince kuşatıldı. Bu sırada Şehzade Ahmet ile Yeniçerileri arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanan Şah Kulu kuşatmadan kurtulmayı başardı. İsyancıları takip eden Hadım Ali Paşa Sivas civarındaki Çubukova ya da Gökçay mevkinde Şah Kulu kuvvetlerine yetişti ve Temmuz 1511'de yapılan çarpışma sonucunda Şah Kulu ve kuvvetleri yenilgiye uğratıldı. Bu çarpışmada Şah Kulu öldürülürken Hadim Ali Paşa da aldığı yaralar sebebiyle bir süre sonra öldü. İsyan esnasında Şehzade Ahmet'in en büyük destekçisi Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa'nın ölmesinin yanı sıra Şehzade Ahmet ile Yeniçeriler arasında yaşanan anlaşmazlık ilerideki yıllarda şehzadeler arasında yaşanacak taht mücadelesini belirleyici bir enfer olmuş. Yeniçeriler Şehzade Selim'i desteklemişlerdi. Oğulları arasında taht kavgaları. II. Beyazıt'ın Mahmut, Ahmet, Şenşah, Selim, Mehmet Korkut, Abdullah ve Alemşah isimli 8 oğlu ve pek çok kızı olmuştu. Oğullarının en büyüğü babasının tahta geçmesinden kısa bir süre sonra öldü. Padişahın 6, 7, 8. oğulları Mahmut, Mehmet, Alemşah ise 1507'den önce öldüler. Hayatta sadece yaş sırası ile Şehzade Ahmet, Şehzade Korkut, Şehzade Selim ve Şehenşah kalmıştı. Hepsi de olgun yaşlara gelmiş, ya 40 yaşını geçmiş veya yaklaşmışlardı. Şehzade Korkut ile Şehzade Selim, Bozkurt Bey'in kızı olan Ayşe Hatun'un çocuklarıydı. Şehzade Ahmet Amasya'da valiyken Korkut Manisa'da, Şehzade Selim ise Trabzon'da vali olarak görevliydi. En küçük şehzade Şehenşah'ın annesi Karamanoğlu sülalesinden ve bu nedenle Konya valiliğini yürütüyordu. Şehzade Korkut II. Beyazıt'ın hayatta kalan oğullarından Şehzade Korkut dışındakilerin hepsinin şehzadeleri vardı. Yani hepsi kendisinden sonra tahta geçebilecek erkek çocuklara sahipti. Yalnız Şehzade Korkut pek çok kızı olmasına rağmen erkek çocuğu yoktu. 1509 yılında 40 yaşındaki Korkut Manisa Sancak Bey iken Saruhan Bey'i Antalya Sancak Beyliğine Teke Beyliğine gönderilmişti. Vezir-i Azam Ali Paşa'nın kardeşi Şehzade Ahmet'i tuttuğunu bilen Şehzade Korkut bu tayinle tahttan uzaklaştığını farkındaydı. Babasının ani ölümü halinde kardeşi Ahmet Amasya'da olduğundan İstanbul'a Antalya'dan daha çabuk varabilirdi. Bu nedenle kendisinin tekrar Manisa'ya tayinini istedi. Fakat kabul edilmedi. Bunun üzerine babasının gözünü korkutmak isteyen Korkut tıpkı amcası Cem Sultan gibi hacca gideceğini söyleyip 137 kişilik mahiyeti ve 8 gemi ile 1509 yılında Antalya'ya yola çıktı. Aslında Şehzade Korkut'un denizciler üzerindeki büyük bir tesiri vardı. Zaten denizcileri himaye etmesiyle ün kazanmıştı. Pek çok Osmanlı esirinin fidyelerini cebinden beri kurtarmıştı. Bunun yanında denizcilik yapanları reisleri korur, himaye ederdi. Şehzade Korkut 29 Mayıs'ta Sultan Kansu tarafından Kahire'de muhteşem bir şekilde karşılandı. Bu arada devlet adamları bu olayın aynen Cem Sultan'ın hikayesine benzediğinden kuşkulanmışlardı. Fakat şehzadenin tek hedefi babasının ve Ali Paşa'nın gözünü korkutmaktı. Tüm çabalarına rağmen ataması yapılmadı ve Antalya'da kaldı. Şehzade Selim. Aynı dönemde Şehzade Selim yaptıklarıyla takdir topluyordu. Safavilere karşı yapmış olduğu akın ve Gürcü krallarını vergiye bağlaması gözleri ona çevirmişti. Şehzade Korkut ise daha yumuşak huylu ve müteahhildi. Yalnız erkek çocuğunun olmayışı nedeniyle fazla taraftar toplayamamıştı. Easen tahta Şehzade Ahmet geçecekti. Zira meşru veliaht büyük şehzadeydi. Şehzade Selim İstanbul'a çok uzak olan Trabzon Sancak Bey'iydi. Ağabeylerinden Ahmet Amasya'da, Korkut Manisa'da, küçük kardeşi ise Şehzade Şenşah Konya'daydı. Bu durumda tahta en uzak şehirde olan kendisiydi. Bir defa tahta oturan şehzadeyi oradan atmak
ulaşmak neredeyse imkansızdı. Bu dönemde oğlu Şehzade Süleyman 14 yaşına gelmişti. Uluk çağına gelen şehzadelere sancak verilmesi kanundu. Babasında oğlu Süleyman için Bolu sancağını istedi. Şehzade Süleyman Trabzon'a bağlı Şebin Karahisar sancak beyiydi. Bolu ise ayrı müstakil bir sancaktı. Selim'in istediği oldu ve Şehzade Süleyman Bolu'ya nakledildi. Tabi bu olaya Amasya Sancak Bey Şehzade Ahmet karşı çıktı. Çünkü Bolu Amasya ile İstanbul arasında bir noktaydı. Bu ada kendisinin için tehlikeli olabilirdi. Şehzade Ahmet çabaları ile Şehzade Süleyman'ı Bolu'dan ayrılacakken Şehzade Selim bu sefer oğlu için Kefe sancağını istedi. Kefe de Kırım'da bir liman şehriydi. Kırım Hanlığı'na bağlı olmayan şehir doğrudan doğruya İstanbul'a bağlıydı. Şehzade Selim'in düşüncesi kayınpederi olan Kırım Hanı Mengilgiray'a yakın bulanabilmekti. Zira Mengilgiray da damadını destekliyordu. Bunun üzerine Şehzade Selim, Şehzade Süleyman 1504 yılında ölen amcası Şehzade Mehmet'in yerine Kefe Sancak Bey'i oldu. 1511 yılında Şehzade Selim büyük bir mahiyet ile Trabzon'dan gemiyle Kırım'a gitti. Güya oğlu Süleyman'ı ve kayınpederini ziyaret edecekti. Asıl amacı kayınpederiyle sıkı bir işbirliği yapmak ve oğlu Süleyman'a talimat vermekti. Veliaht Şehzade Ahmet Kırım Hanı bir mektup gönderdi ve kardeşi Selim'e yardımdan vazgeçeceğini takdirde padişah olduğu zaman Kırım tahtına ümit kesmesini açıkça söylüyordu. Mengilgiray bunu kullanmak kuvvet asmadıysa da kayınpederini zor durumda bırakmak istemeyen Şehzade Selim Kırım'dan ayrıldı. Kardeşi Ahmet babasına baskı yaparak kayınpederini azlettirebildi. Selim Kırım'dan Trabzon'a dönmek yerine Rumeli'ye geçti ve artık Trabzon'a dönemeyeceğini ve kendisine Rumeli'de bir sancak verilmesini istedi. Şehzadeler Rumeli'de sancak verilmesi yasalara aykırı olduğundan ordu tarafından sevilen Şehzade Selim'e Semendir'e ve Vidin sancakları verildi. Bu arada Şehzade Korkut babasının üzerindeki baskısını arttırarak tekrar Manisa sancağına atandı. 2 Temmuz 1511'de Konya Sancak Bey'i Şehzade Şehenşah'ın 40 yaşında eceliyle vefat üzerine taht adaylarının sayısı 3'e indi. 1511'de Temmuz'unda iki şehzade Selim Vidin'den Edirne'ye geldi. Bu şehri işgal ettikten sonra Çorlu'ya geldi. Ancak 3 Ağustos günü babası 2. Beyazıt tarafından karşılandı. Birkaç dakikalık vuruşmadan sonra Şehzade mağlup oldu. Kaçmak zorunda kalan Şehzade Selim ihtiyatı elden bırakmamıştı. Bulgaristan sahillerindeki gemileri Şehzade bekliyordu. Bu olaydan sonra tekrar sancağına dönemezdi. Oğlunun yanında Kefe'ye gelen Şehzade orduyu elde etmeden taht yolunun zor olduğunu böylece anladı. Şehzade Ahmet 21 Ağustos 1511 günü 2. Beyazıt büyük oğlu Ahmet'i tahta geçirmek üzere İstanbul'a çağırdı. Veliaht Şehzade'nin Maltepe'ye kadar gelmesi üzerine Şehzade Selim'i destekleyen birlikler ayaklandı. Bunun üzerine Şehzade İstanbul'a giremedi ve Maltepe'den geri dönmek zorunda kaldı. Amasya'ya döneceği yerde Konya'ya geçen Şehzade Ahmet burada padişahlığını ilan ederek babasının orduya söz geçiremediğini iddia etti. Şehzade Ahmet'in açıkça müdahil sıfatına takılması üzerine ulema yüzünü Ahmet'in çevirdi. Bu arada Şehzade Korkut'un ansızın İstanbul'a gelmesi işleri iyice karıştırdı. Ağabeyinin bu tavrı üzerine umuda kapılan Korkut babası ve paşaları görüşmüş ve büyük saygı görmüştü. Fakat babasının hayatta olması nedeniyle paşalar Korkut'u desteklemediler. 1512 yılının ilk günlerinde Kızılbaşlar Amasya, Tokat bölgesinde tekrar ayaklandılar. Şehzade Ahmet'in oraya bırakılması bölgede büyük bir boşluk oluşturmuştu. Bu olay üzerine 6 Mart günü İstanbul'un Kapıkulu Ocakları isyan çıkarttı. Bu olaylar üzerine Şehzade Ahmet'i desteklemekten vazgeçen Sultan Küçükoğlu Selim lehine bir name yazarak onu İstanbul'a davet etti. Tahttan feragatı. Şehzade Selim 19 Nisan'da İstanbul'a ulaştı. Babasını tahtından uzaklaştırıp sürgüne yolladı. 24 Nisan 1512'de 2. Beyazıt'ın oğlu Selim namına tahttan feragat ettiğini açıkladı. Böylece babasının vefatından sonra Yeniçerilerin desteğiyle tahta çıkan 2. Beyazıt'ın uzun bir saltanatının sonunda oğlunun baskısıyla tahttan çekilmiş oldu. 2. Beyazıt tahtını oğluna bırakırken şu sözleri söyler: "Adaletten ayrılma. Acizlere ve biçarelere karşı merhametli ol. Kimsesizlere şefkat göster. Herkesin sana ram olmasını istiyorsan ulemaya çok saygı göster. Ruaret olmadıkça kimseye sert davranma" demiştir. Yeni Sultan Selim Dimatoka'ya çekilmek istediğini söyleyen Sabık Sultan oğlunun cülüsünden 11 gün sonra kalabalık bir maliyet ile İstanbul'dan Dimatoka'ya doğru yola çıktı. Yola çıktığında çok bitkin olan Sultan ata binemedi ve ancak tahterevan ile seyahati devam edebildi. Dimatoka'ya
Anadolu'ya ulaşamayan, ömrü vefa etmeyen 2. Beyazıt yola çıkışından 32 gün sonra 26 Mayıs 1512'de Edirne'nin güneydoğusundaki Hafsa ilçesinde Abalar köyünde oğlunun yaptıklarına dayanamayıp üzüntüsünden ölmüştür. 2. Beyazıt'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra kendi yaptırdığı Beyazıt Camii'ndeki türbesine defnedildi. 64 yaşında vefat eden 2. Beyazıt padişahlık süresi 31 yıldan 9 gün eksikti. Ölümü tüm İslam aleminin üzüntüyle karşılandı. Kahire'de ölümü duyulunca başta Sultan Kansu olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayrıca İslam dünyasının başka yerlerinde de gıyabi cenaze namazları kılındı. Christoph Kolomb seyahatinin planını 1484'te Portekiz kralına sundu ama gerekli desteği bulamayınca aynı yıl 2. Beyazıt bir papaz eşliğinde başvurdu. Bu isteği Osmanlı kayıtlarına 2. Beyazıt'tan sultanının adına yeni ülkeler keşfedebilmek için emrine gemiler verilmesini istedi şeklinde geçmektedir. Sultan Christoph Kolomb'u ciddiye almadı ve talebini reddetti. İlerleyen yıllarda Kolomb ile 3 kez Amerika'ya gitmiş bir İspanyol bir savaş sonrasında Piri Reis amcası Kemal Reis'e esir düştü ve Kolomb'un keşfettiği Amerika kıyıları haritasını amcasına verdi. Piri Reis bu haritadaki bilgilerden yola çıkarak 1513'teki kendi dünya haritasını çizdi. 1502 yılında Leonardo da Vinci 2. Beyazıt'a Haliç üzerine yapılması için 240 metre uzunluğunda bir köprü projesi sundu ancak kabul edilmedi ve projedeki köprünün bir benzeri 2001'de Norveç'te yapıldı. Andrea Gritti 1503'te Venedik Cumhuriyeti'ne gönderdiği mektupla Beyazıt'ı uzun boylu, karayüz, zihen daima meçhul izlemine verdiğini ve tasalı görüldüğünü, felsefeyle ilgilenmekle beraber kozmografya konularına da çok iyi bildiğini, az yemek yediğini, içki içmediğini, camilere gittiğini ve bol sadaka dağıttığını, ata binmekten hoşlandığını, Nicholas Wood yüzünden sık sık avlandığını biçiminde anlatmışlardı. Evliya Çelebi 1481'in bir kış gününde şunu yaşadığını yazdı. Galata sırtlarında avlanırken son derece bakımlı ve güzel süslü bir bahçe ve içinde köhnemiş küçük bir kulübe gördü. Kulübede mola veren sultan buranın sahibi Gül Baba ile tanıştı ve onu bahçeye gösterdiği özünden dolayı ödüllendirmek istediğini söyledi. Gül Baba Beyazıt'a bir sarı ve bir kırmızı 2 adet gül vererek bu bahçeyi bir okul ve hastane yaptırılmasını istedi. Galatasaray Ocağı günümüzdeki Galatasaray Lisesi böylece sarı kırmızı güllerden geldiği, böylece de kurulduğu Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman dahil olmak üzere tüm şehzadeler, şehzadelerin çocukları ve üst düzey devlet görevlileri ilk ve orta eğitimlerini burada aldılar. İstanbul'daki kendi adını yaptırdığı Beyazıt Camii inşası bitince ikindi ve yatsı namazlarının sünnetini eksiksiz kıldıysa da cuma namazını kıldırması isteği ancak kendisi dışında kimse çıkmayınca imamlık yaptığı rivayet edilir. Gördüğü ve okuduğu eserleri ilk sayfasıyla ve son sayfasına kendi mührünü vurmuş, ilk sayfasına kitabın adını, yazarını yazmış, günümüzde kitaplığının bir kısmı Edirne Selimiye Kütüphanesi'nde, diğer kısımları da İstanbul'daki çeşitli kütüphanelerde bulunmaktadır. Müzikle ilgilenmiştir ve günümüze ulaşmış müzik eserleri şunlardır. Fehte usulünde Neva Peşravi, Neva Saz Semaisi, çifte büyük üstünde Rahat-ı Evrah Peşrevi, Rahat-ı Evrah Saz Semaisi, ağır düet üstünde aşılan Buselik Peşrevisi, düet üstünde EVC Peşrevisi, Eviç Saz Semaisi ve Beyazıt'ın yazdığı şiirlerden meydana gelen küçük hacimli bir Divan Rumi 1308 tarihinde İstanbul'da basıldı. Ayrıca hattalık da yapmıştır. Yaptırdığı mimari eserler Beyazıt Camii, Beyazıt Medresesi, 2. Beyazıt Su Yolu, Hatuniye Camisi Tokat, Hatuniye Camisi Amasya, Atik Ali Paşa Camisi, 2. Beyazıt Külliyesi, 2. Beyazıt Külliyesi'nin Ratip Kazancıgil, 2. Beyazıt Köprüsü Kozahanı Pirinçhan. 2. Beyazıt'ın eşleri 1. Nigar Hatun, Şehzade Korkut ile Fatma Sultan'ın annesi ve Abdullah Vehbi'nin kızı. 2. Şirin Hatun, Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah ile aynı Şah Sultan'ın annesi. 3. Bülbül Hatun, Abdullah'ın kızı ve Şehzade Ahmet ile Hundi Sultan'ın annesi. 4. eşi 1. Ayşe Hatun, Dulkadiroğlu Bozkurt Bey'in kızı ve Yavuz Sultan Selim'in annesidir. 5. Gülgü Hatun, Abdülhay kızı ve Şehzade Alemşah ile Hamer Sultan'ın annesi. 6. Hüsnü Şah Hatun, Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı. 7. Gülfem Hatun, 8. Gülbahar Hatun, Abdülselam'ın kızı ve Yavuz Sultan Süleyman'ın süt annesi. 8. Ferhat Şah Hatun, Kepe Sancak Bey'i Şehzade Mehmet'in annesi. 9. Ferşah Hatun, Kepe Sancak Bey'i Şehzade Mehmet'in annesi. 10. Kaptanı Derya, damat Güvengin Sinan Paşa'nın kızı. 11. Muhterem Hanım. Erkek çocukları 1. çocuğu Şehzade Ahmet, 2. Şehzade Korkut, 3. Yavuz Sultan Selim, 4. Şehzade Mahmut, 5. Şehzade Mehmet, Kırım'ın Kefe şehrinde Sancak Beyliği yapan Şehzade Mehmet 1504'te ölmüştür. 6. Şehzade Alemşah, 7.
7. Şehzade Abdullah, 8. Şehzade Şehzade Şehenşah 1471-1511 annesinin Karamanoğlu olması nedeniyle babası tarafından Konya Sancak Bey'i yapmıştır. Kız çocukları 1. Cevheri Mülük Hatun, 2. Selçuk Hatun, 3. Hatice Hatun, 4. Ayşe Hatun, 5. Hundi Hatun, 6. Aynişah Hatun, Şirin Hatun'dan doğan kızıdır. Akkoyun hükümdarı Ahmet Göle ile 1490 yılında evlenmiştir. 7. Fatma Hatun, 8. Hümaşah Hatun, 9. Kemerşah Hatun, Yıldırım Hatun'un kızıdır. Şehzade Alemşah'ın ablasıdır. Davut Paşa'nın oğlu damat Mustafa Paşa ile evlenmiştir. 10. Şah Hatun, 11. İlayli Hatun. Size bu videomda